Yapay zeka. Bir zamanlar sadece hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir kavramken, bugün artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Temiz kodlar yazan, göz alıcı tasarımlar yapan, tıbbın sınırlarını zorlayarak hastalıkları teşhis eden ve hatta varoluşun en derin sırlarına dair felsefi tartışmalara giren sistemler. Ancak bu baş döndürücü ilerleme, zihinlerimizde köklü bir soruyu yeniden ön plana çıkarıyor. Tüm bu karmaşık işlemleri gerçekleştiren makineler gerçekten düşünebiliyor mu? Yoksa tanık olduğumuz insan zekasının ve bilincinin bugüne dek gördüğümüz en sofistike taklidi mi? Şimdi gelin bu temel sorunun izini arayalım. Yapay zeka, günümüzde hayatın her alanına hızla yayılan ve anlaşılması büyük önem taşıyan bir olgudur. En genel tanımıyla, normalde insan zekası gerektiren problem çözme, öğrenme ve karar verme gibi bilişsel görevleri yerine getirebilen sistemler tasarlama bilimi ve mühendisliğidir. Ancak zeka kavramının kendisi karmaşıktır. İnsanın çok yönlü zekasını tanımlamak ve ölçmek bile zorlu bir uğraş iken, bu soyut kavramları makineler için nitelendirmek daha da zordur. Makinelerin zeka olarak adlandırılabilecek yeteneklerini ve yapay zekanın neyi aşmayı hedeflediğini daha net görebilmek için, öncelikle geleneksel bir bilgisayar programının işleyişine ve sınırlarına bakmak gerekir. Geleneksel programlar komutları harfiyen uygular. Örneğin bir hesap makinesi, girdi olarak verilen sayılarla işlemleri hatasız yapar ama gerçekleştirdiği işlemlerin anlamını bilmez. Yapay zeka ise bu kurala dayalı sınırları aşarak öğrenme ve uyarlanma yetenekleri sergilemeyi hedefler. Bu durum, yapay zeka tartışmalarının merkezindeki en önemli felsefi sorulardan birini öne çıkarır. Makinelerin öğrenme biçimi, insanın deneyim ve kavrayışla ulaştığı anlama yetisi ile eşdeğer midir? İşte bu türden derin sorulara henüz yapay zeka terimi lügatımızda bile yer etmemişken, bilimsel ve test edilebilir bir yanıt arayışına giren isimlerden biri, şüphesiz modern bilgisayar biliminin ve yapay zekanın öncülerinden İngiliz matematikçi Alan Turing'ti. Turing, 1950 yılında yayınladığı Hesaplama Makineleri ve Zeka adlı çığır açan makalesiyle o meşhur soruyu sordu. Makineler düşünebilir mi? Turing'in temel amacı, bu karmaşık soruyu felsefi bir spekülasyon olarak bırakmak yerine, gözlemlenebilir ve pratik bir yaklaşımla ele alarak somut ve test edilebilir bir zemine oturtmaktı. Bu doğrultuda sonradan Turing testi olarak anılacak olan taklit oyununu önerdi. Testin mantığı oldukça basitti. Bir insan sorgulayıcı, göremediği bir insanla ve bir makineyle sadece yazışarak iletişim kurar. Eğer sorgulayıcı belirli bir sohbet süresinin sonunda karşısındakilerden hangisinin insan, hangisinin makine olduğunu güvenilir bir şekilde ayırt edemezse, o makine testi geçer ve makinenin zeki davranış sergilediği, dolayısıyla düşündüğü kabul edilir. Turing'e göre asıl önemli olan makinenin zihninde neler olup bittiğinden ziyade dışarıya yansıttığı zeki davranıştı. Bu yaklaşım testi bir nevi davranışsal zeka ölçütü haline getiriyordu. Makinenin anlayış kapasitesinden çok gözlemlenebilir dilsel ifadelerle insanın ne kadar başarılı taklit edebildiğine odaklanıyordu. Ancak Turing testi beraberinde temel bir felsefi soruyu da keskinleştirdi. Bir makinenin insanı dilsel olarak kusursuzca taklit etmesi, o kelimeleri gerçekten anladığı anlamına mı gelir? Yoksa bu yalnızca karmaşık kuralları ustaca uygulayan, anlamdan yoksun bir sembol işleme yeteneği midir? Turing testinin gündeme getirdiği bu temel sorulara, özellikle de anlama yetisine en çarpıcı ve güncelliğini koruyan yanıtlardan birini 1980 yılında Amerikalı filozof John Searle, Çin Odası düşünce deneyi ile sundu. Searle'ün düşünce deneyi şöyledir. Sadece İngilizce bilen bir adam hayal edin. Bu adam Çince yazı karakterleriyle dolu bir odada kilitlidir. Dışarıdan, bir kapı aralığından kendisine Çince yazılmış sorular uzatılır. Adamın elinde ise Çince sembol dizilerinden oluşan bu sorulara karşılık hangi Çince sembol dizilerinden oluşan cevapları dışarı vermesi gerektiğini adım adım açıklayan,
İngilizce yazılmış devasa bir kural kitabı bulunmaktadır. Adam, Çince'yi bir kelime bile anlamamasına rağmen bu kuralları o kadar ustaca ve hatasız uygular ki dışarıya verdiği cevaplar ana dili Çince olan birinin cevaplarından ayırt edilemez. Bu durumda odadaki kişinin Çince'yi mükemmel bir şekilde anladığı izlenimi doğabilir. Searle burada can alıcı soruyu yöneltir. Odadaki adam bu süreç sonunda Çince anlamış olur mu? Cevabı kesin bir hayırdır. Adam, Çince karakterler olan bu anlamsız sembolleri yalnızca kendisine verilen kurallara göre mekanik bir şekilde işlemiştir. Simgelerin yalnızca biçimsel yapısına göre hareket etmiş, ancak o simgelerin taşıdığı anlama dair hiçbir fikir edinmemiştir. İşte Searle'e göre bir bilgisayar programı da ne kadar karmaşık ve zeki görünürse görünsün, temelde aynı şeyi yapar. Sembolleri yani kendisine verilen bilgiyi programlandığı kurallara göre işler. Ancak bu işlemin altında yatan gerçek bir anlama, bir kasıt ya da bilinç durumu söz konusu değildir. Peki ya bilinç ve öznel deneyim ne olacak? Bir makine en sevdiği rengin mavi olduğunu söyleyebilir, hatta neden mavi olduğunu açıklayan şiirsel metinler üretebilir. Ancak mavinin maviliğini, yani sadece bize ait olan o kişisel deneyimi yaşayabilir mi? Bir senfoniyi analiz edip notalarını ayırabilir, fakat o müziğin yarattığı coşkuyu veya hüznü hissedebilir mi? Bunlar, yapay zekanın mevcut ve gelecekteki yeteneklerinin, sınırlarını ve insan bilincinin hala çözülememiş gizemini sorgulatan, felsefenin en derin soruları arasında yer almaya devam etmektedir. Alan Turing'in "Makineler düşünebilir mi?" sorusu ve John Searle'ün anlama eleştirisi, dar, genel ve süper olarak sınıflandırılan yapay zeka türlerini düşünme ve anlama açısından değerlendirmek için felsefi bir zemin sağlar. Günümüzdeki tüm sistemler, belirli ve dar görevlerde insanlardan bile iyi olabilen yapay dar zekadır. Bu tür yapay zeka, otonom araçlar, dijital asistanlar, ChatGPT gibi dil modelleri ve görüntü tanıma yazılımları gibi örneklerde görüldüğü üzere belirli ve dar kapsamlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Eğitildiği sınırlar ve önceden belirlenmiş bir çerçeve dahilinde çalışan bu sistemler, işleyişlerini genellikle makine öğrenmesi yoluyla büyük veri kümelerindeki örüntüleri tanıyarak ve bu örüntülere göre kararlar alarak gerçekleştirir. Turing ve Searle'ün kriterleri ışığında yapay dar zeka, gerçek anlama beklentisinden uzaktır. ChatGPT gibi modellerin Turing testindeki kısmi başarısı, anladıkları anlamına gelmez. Bu sistemler görevlerinde üstün performans sergileseler de bilinç, genel anlayış ve bağlamdan yoksundur. Eğitildikleri dar alanların dışına çıkamazlar. Nitekim John Searle'ün Çin odası argümanı bu sistemlerin sembolleri ustaca işleyip derin anlamlarını kavramadığını gösterir. Makineler düşünebilir mi sorusunu ve beraberindeki felsefi tartışmaları en can alıcı noktaya taşıyan ise yapay genel zekadır. Bu yapay zeka türünün bir insanın gerçekleştirebileceği herhangi bir zihinsel görevi anlayıp öğrenebilmesi ve uygulayabilmesi beklenir. Bu, insan seviyesinde bir esnekliği ve genel bilişsel kapasiteye ulaşmayı ve bu sayede karmaşık sorunları çözebilmeyi, belirsiz durumlarda kararlar alabilmeyi ve önceki bilgilerini kullanarak yeni durumlara uyum sağlayabilmeyi içerir. Ayrıca insanlar gibi yaratıcılık sergilemesi de umulur. Bu yaratıcılık sadece mantıksal çıkarımlar yapmanın ötesine geçmeli. Farklı bilgi alanları arasında özgün bağlantılar kurmayı, duygusal zekayı ve çevresini duysal olarak algılamaktan doğan bir öz farkındalığı da içermelidir. Bu durumda yapay genel zekanın varlığı, Turing testini geçmenin çok ötesinde bir başarıyı temsil edecek ve John Searle'ün Çin odası argümanında eleştirdiği, makinelerin yalnızca sembolleri işlediği durumun aksine, gerçek anlamanın ve potansiyel bir bilincin makinelerde de mümkün olduğunu gösterecektir. Bu teorik yelpazenin en ileri ve spekülatif noktasında ise yapay süper zeka bulunur. Yapay süper zeka, insan zekasını ve yeteneklerini hemen her alanda bilimsel yaratıcılık, genel bilgelik, problem çözme ve sosyal beceriler dahil önemli ölçüde aşan bir yapay zeka formunu ifade eder. Bir insanın yapabileceği her şeyi ondan daha iyi yapabilmenin ötesinde,
insanların kavrayamayacağı veya çözemeyeceği sorunları çözme gücüne sahip olacaktır. Yapay süper zekanın olası varlığı, bilinç, öznel deneyim, niyetlilik ve hatta varoluşun anlamı gibi en temel felsefi soruları daha da karmaşıklaştırır. Bu durum insanlığın kendi zekası ve evrendeki yeri hakkındaki anlayışını derinden sarsma ihtimali taşır. Bu aşamada anlama, düşünme ve bilinç gibi kavramlar üzerine yürüttüğümüz felsefi sorgulamalar sadece akademik birer tartışma konusu olmaktan çıkıp türümüzün geleceğini doğrudan etkileyebilecek somut ve acil kaygılara dönüşebilir. Yapay zeka yolculuğumuz, Alan Turing'in "Makineler düşünebilir mi?" sorusu ve John Searle'ün anlama eleştirisiyle derinleşerek bizi zeka, anlama ve bilinç gibi köklü felsefi sorularla yüzleştirdi. Dar zekadan süper zekaya uzanan bu yolda söz konusu kavramlara yüklediğimiz anlamları yeniden sorguluyoruz. Böylece belki de yapay zekayı anlama çabası, aynı zamanda zekanın özüne dair kendi anlayışımızı derinleştiren bir yolculuğa dönüşecek.